Half-Life 2 Episode 3. Bu oyun iptal edilmedi. Duyuruldu, geliştirildi ve sonra sessizce tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Peki tüm bu süreç nasıl gelişti? Ben Dontachi. Videoma hoş geldiniz. Half-Life 2 Episode 2, 2007'de bittiğinde oyun tarihinin en büyük cliffhanger'larından biri yaşandı. Ardından duyurulan bir devam oyunu vardı ama asla çıkmadı. Bu oyunun adı Episode 3. Peki gerçekten de gerçek miydi? Tarihleri biraz geriye saralım ve 20 yıl öncesine gidelim. Valve Mayıs 2006'da yani Episode 1 yayınlanmadan yaklaşık 1-2 hafta öncesinde Episode 3'ün onay aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Ancak Episode 2'de de olduğu gibi oyun hakkında neredeyse hiçbir detay paylaşılmadı. O tarihte elimizde olan tek net bilgi Episode üçlemesinin Valve'in planlarına göre 2007 Noel'inde tamamlanacağıydı. Bu oyun Half-Life 2'nin hikayesini sonlandıracak son oyun olacaktı ve oyuncu topluluğu bunu dört gözle bekliyordu. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Gelecek yıllarda Half-Life serisinin seviye tasarımlarını yapan Dario Casali, IGN'ye verdiği bir röportajda geliştirme süresini uzatan ciddi sorunlarla karşılaşıldığını anlatacaktı. Episode 1'in çıkışı planlandığı gibi bir yıl sürerken Episode 2'nin geliştirme süreci planlanandan tam 2 katına çıkmıştı. Bu da tahmin edileceği üzere sıradaki bölümü tehlikeye atan en temel şeylerden birisiydi. Aynı dönemde Valve yalnızca bir hikayeyi devam ettirmek yerine odağını değiştirmeye karar verdi. Yeni araçlar, yeni oyunlar, yeni bir oyun motoru ve daha ileri fikirler. Valve episodik formattan hızlıca uzaklaşıyordu. Çünkü episodik yapı her yeni oyunda bir öncekinden daha fazlasını sunmayı zorunlu kılıyordu. Bu da daha fazla iş, daha fazla zorlanan fikirler ve daha fazla mesai anlamına geliyordu. Episode 2'nin zaten sancılı geçen çıkış sürecinin ardından geliştirici ekip bu ritmi sürdüremedi ve hiçbir zaman tam bir üretim aşamasına geçemeden Episode 3 test aşamasında kaldı. Devam etmeden önce bu tarz hikayelerin devamı için kanala abone olabilirsiniz. Çünkü birazdan anlatacaklarım hikayenin kırılma noktası. Episode 3'ün test aşamasında kalması Valve tarafından hiçbir zaman açıkça iptal olarak tanımlanmadı. Aksine Valve bu projeye yıllar boyunca varmış ama aynı zamanda da yokmuş gibi davrandı. Ne resmi bir iptal açıklaması geldi ne de net bir gelecek planı paylaşıldı. Episode 3, Valve'in tarihinde adı anılan ama asla yüzü gösterilmeyen bir proje haline dönüştü. Bu sessizlik yıllarca sürdü, ta ki takvimler 2017 yılını gösterene kadar. 2016 yılında Valve çatısı altından ayrılan ve Half-Life serisinin ana yazarlarından biri olan Mark Laidlaw, 2017 yılında kişisel blogunda Epistale 3 adlı bir metin yayınladı. Metinde isimler bilinçli olarak değiştirilmişti ancak metni okuyan herkes bunun ne olduğunu hemen anladı. Epistale 3, Half-Life 2 Episode 2'nin bıraktığı yerden devam ediyor. İsimler değiştirilmiş olsa da Gordon Freeman ve Alyx'in yolculuğunu dünyanın çok ötesine taşıyor ve Combine tehdidinin gerçek boyutlarını ortaya koyuyordu. Bu metin yıllardır cevabı beklenen pek çok soruya dolaylı da olsa yanıt veriyor, Half-Life evreninin nasıl bir finale doğru gideceğini net bir biçimde hissettiriyordu bizlere. Oyuncular için bu metin Episode 3'ün asla oynayamadıkları ama sonunda öğrenebildikleri bir versiyonu gibiydi. Ancak Laidlaw bu metni yayınladıktan çok kısa bir süre sonra önemli açıklamalar yaptı. Epistle 3'ün hiçbir zaman resmi bir senaryo olmadığını, Valve tarafından onaylanmadığını ve sadece kendi zihninde kalan fikirlerin bir yansıması olduğunu özellikle vurguladı. Hatta ilerleyen yıllarda verdiği röportajlarda bu metni paylaşmasının bir hata olduğunu düşündüğünü ve insanların bunu kesin final gibi algılamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ve Laidlaw'ın bu metni yayınlamasının ardından akıllara tek bir soru geldi. Madem Episode 3 bu kadar ileri düşünülmüştü, madem yazılmıştı ve hatta Valve içinden gelen dolaylı açıklamalarla bir noktaya kadar geliştirildiği biliniyordu, Valve bu oyunu neden hiçbir zaman resmi bir iptal olarak kabul etmedi? Aslında cevap çok basit. Çünkü Valve için Episode 3 asla bir başarısızlık hikayesi değil. Hatta bir hata da değildi. Sadece tamamlanmamış bir fikirdi. Valve tarih boyunca iptal ettiği projeleri açıkça iptal etmekten kaçınan bir şirket oldu. Bunun yerine projeleri sessizce rafa kaldırmayı tercih etti. Episode 3 de bu yaklaşımın en net örneklerinden biri haline geldi. Valve tarafından hiçbir zaman Episode 3 resmi olarak iptal edildi denmedi. Çünkü Valve'e göre bu oyun hiçbir zaman tamamlanacak bir forma ulaşmamıştı. Bu yüzden Episode 3 Valve tarihinde iptal edilmiş bir oyun olarak değil, bitirilmemiş bir hikaye olarak yer aldı. Ne duyurulmuş bir çıkış tarihi geri çekildi, ne de artık gelmeyecek denildi. Oyun zamanla kendi sessizliğinin içinde kayboldu.
Peki merak ettiğimiz bir şey var. Valve'de Episode serisini, özellikle Episode 3'ü geliştirecek ekibe ne oldu? Episode 3'ün kaderini belirleyen asıl kırılma noktası, videonun başlarında da söylediğim gibi, Valve'in bu süreçte yön değiştirmesiydi. Şirket içinde mesele artık Half-Life hikayesi nasıl devam edecek sorusu olmaktan çıkmıştı. Bunun yerine bir sonraki büyük sıçrama ne olacak sorusuydu. Bu yüzden Episode serisi üzerinde çalışan geliştiriciler zamanla aynı proje etrafında toplanmamaya başladı. Bir kısmı Valve'in yeni oyun motoru üzerine kaydırıldı, daha büyük haritalar, daha gerçekçi fizik ve daha esnek bir altyapı hedefleniyordu. Bu çalışmalar ileride Source 2 olarak anılacak teknolojinin temellerini attı. Bazı geliştiriciler ise tamamen farklı bir deneyime yöneldi. 4 kişilik co-op oynanışı, yapay zeka destekli düşman yönlendirme sistemleri ve tekrar oynanılabilirlik fikri. Bu ekip daha sonra çokça severek oynadığımız Left 4 Dead'i ortaya çıkaracaktı. Aynı dönemde Valve içinde daha küçük ama etkisi büyük projeler de filizleniyordu. Portal bu dağılmış ekip yapısının içinden doğdu. Fizik tabanlı bulmacalar, kısa ama yeterli bir hikaye ve yepyeni bir oyun dili. Half-Life ekibinden kopan bazı isimler bu deneysel projede de yer aldı. Ve tüm bunların yanında belki de Valve için en kritik alan vardı. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Steam. Oyunlardan bağımsız olarak şirketin geleceğini şekillendirecek altyapı çalışmaları hız kazandı. Yanlış anlaşılmasın, o tarihlerde Steam zaten vardı, ancak bugünkü formunda değildi. Dağıtım, güncelleme ve kullanıcı deneyimi Valve için hikaye anlatımının önüne geçti. Sonuç olarak Episode 3 ekibi bir gün ansızın dağılmadı. Parça parça şirketin içerisinde farklı projelere yöneldiler. Yeni motorlara, yeni oyunlara ve yeni fikirlere. Ve geride biz oyunculara tamamlanmamış bir hikaye kaldı.